Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel, otlu, Ege esintisi olan bir yumurta yapacağım. Ege'de biliyorsunuz cibes, radika, Arap saçı birçok otla harika yemekler yapıyor. Bu yemekler genelde kavurmalı ve yumurtalı oluyor. Bunlara benzeyen, bunlardan esinlenilmiş ama evimizde bulunan, o otları bulmakta zorluk çekmeyeceğiniz evimizdeki otlardan yapacağım çok güzel bir yemek. Tarife geçelim ama geçmeden önce sizden bir şey rica edeceğim. Arkadaşlar kanalımı izleyenler, videomu izleyenlerin %80'i kanalıma abone değil maalesef. Kanalıma abone olmanızı, videolarımı ve tariflerimi beğeniyorsanız beni takip etmenizi, bildirim zilini açıp her gün yeni tarif videosu paylaşıyorum biliyorsunuz. Videolarımı izleyip takip etmeniz için de bildirim zilini açmanızı, videolarımı da izledikten sonra beğenmenizi sizden rica ediyorum. Biz maalesef Türk halkı olarak bazen böyle unutuyoruz, önemsemiyoruz. O minik beğen butonunun öneminin farkında değiliz. Ama biz YouTuber'lar için gerçekten bu hayat memat meselesi. Çünkü YouTube algoritması dolayısıyla çok beğeni alan ve çok abonesi olan, izlenen kişilerin videoları daha çok kişilere paylaşılıyor. Az beğeni alan, izlenmeyen, abonesi olmayan kişilerin videoları da YouTube'un karanlık sayfalarında kaybolup gidiyor maalesef. Halbuki burada çok güzel, büyük bir emek var biliyorsunuz. Maddi manevi olarak her gün çok güzel tarifler veriyoruz. Kiminiz bunları izliyorsunuz, çok takdir ediyorsunuz. Harikulade yorumlar yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Fakat o güzel tarifler az beğeni aldığı için YouTube karanlık çöplüğünde kalıyor. Daha çok kişilere ulaşabilmesi için videolarımın ve izlenmesi için lütfen beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Tabii bunları eğer tariflerimi ve beni seviyorsanız yapmanızı öneriyorum. Hadi şimdi buyurun tarifimize geçelim. Bir demet taze soğanımızı güzelce ayıkladık ve yıkadık. Taze soğanların yeşilliklerini sakın atmayın. Özellikle zaten yeşilliği önemli. Yeşilliğini kullanacağız. Yeşilliği çok lezzet veriyor. Bazı hanımefendiler yeşilleri sevmiyorlar ama hakikaten hem şifası hem lezzeti yeşil tarafında. Çok da kolay. Bahar geldi. Şimdi bütün sebzeler hepsinin körpe körpe güzel güzel yenileri çıkmaya başladı. Bol bol bu tarz tarifler yapmak gerekiyor arkadaşlar. Çok ince değil. Hemen şöyle orta boyda kesiyoruz. Evet, doğrama işlemim bitti soğanlarımı. Şimdi otlarım var. Yarım demet maydanoz, yarım demet de dereotu. Dereotu çok güzel oluyor kavurması. Arap saçını böyle hafiften andırıyor lezzeti. Yarım demet dereotu, yarım demet de maydanozum var. İri iri arkadaşlar. Yemeğe koyar gibi, salataya koyar gibi ufaltmıyoruz çok fazla. Sadece birazcık minik minik yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şu ebatlarda. Çünkü kavurma işlemine dahil olacağı için daha ufalmasa gerek yok. Tavama birkaç yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Ege esintisi dedik. Tabii ki zeytinyağı olmazsa olmazımız. Şimdi zeytinyağıma da bu doğradığımız soğanlarımı ilave ediyorum. Ve güzelce kavuracağım. Çok fazla öldürmeyeceğim yalnız. Vitamini de kalsın. Hafif öldüreceğiz arkadaşlar. Çok fazla değil. Güzelce kavrula dursun. Evet arkadaşlar dediğim gibi çok öldürmedim. 2-3 dakika kavurdum. Şimdi otlarımı atıyorum. Otlarımla da bir 2-3 dakika kadar kavuracağım. Mis gibi koktu. Şifasını zaten söylemeye gerek yok. Ege'de insanlar uzun ömürlü olmasının en büyük sırlarından biri tükettikleri zeytinyağı ve ot miktarı ile alakalı arkadaşlar.
Biz de büyük şehirlerde ya da İstanbul'da, Ankara'da olabildiği kadar, bulabildiğimiz kadar otları tüketmeliyiz. Bir 2-3 dakikada otlarımla kavurdum arkadaşlar. Biraz tuz ilavesi yapıyorum. Biraz da karabiber çekeceğim. Bütün baharatlarımız bu. Şimdi 3 adet yumurtayı kenarda çırptım. Otlarıma yumurtamı ilave edeceğim. Şöyle azıcık tuzunu ve karabiberini karıştıralım ve yayalım. Gelişi güzel çırptım. Çok kalıp gibi olmasına gerek yok, omlet gibi. Zaten karıştıracağız pişirirken. Bunun adeti böyle. Omlet gibi pişmiyor arkadaşlar. Otların her yerine nüfuz etmeli yumurta. Karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Nefis koktu. Yapılışı da bu kadar kolay. İster akşam yemeğinde, ister sabah kahvaltısında nasıl arzu ederseniz mutlaka denemelisiniz bu yemeği arkadaşlar. Çok leziz. Birkaç dakika daha şöyle karıştırdıktan sonra yemeğim hazır. Ege usulü otlu yumurtamız hazır arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel görünüyor ve mis gibi de kokuyor. Aynı zamanda şifasından hiç bahsetmiyorum bile. Umarım siz de evinizde bu tarifi denersiniz. Hem bu lezzeti alır hem de şifalanırsınız. Tarifimi beğendiyseniz videomun başında dediğim gibi videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Sizi seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.